Merhaba, ben Alperen. Yeni bir hikayeye hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Barcelona'nın tarihi sokaklarında, gotik mahallede ve Elbörn'ün eşsiz atmosferinde zamanda bir yolculuğa çıkmıştık. Bu bölümde ise rotamızı tamamen değiştiriyoruz. Barcelona'nın en hareketli meydanlarını, en prestijli caddelerini, Gaudi'nin dünyaca ünlü eserlerini ve şehrin günlük yaşamını birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız Barcelona'nın kalbine doğru yürümeye başlayın. Barcelona'yı keşfetmeye başlamak için bundan daha doğru bir nokta düşünemiyorum. Burası Plaça de Catalunya. Eski şehir ile modern Barcelona'nın birleştiği, şehrin adeta kalbi sayılan bir meydan. Günün her saati binlerce insanın buluştuğu bu meydan, aynı zamanda Barcelona'nın en önemli ulaşım merkezlerinden biri. Metro hatları, otobüsler ve şehrin birçok yürüyüş rotası burada kesişiyor. Eğer Barcelona'yı ilk kez ziyaret ediyorsanız büyük ihtimalle yolunuz en az bir kez buraya düşecektir. Bizim için ise bu meydanın ayrı bir anlamı vardı. Çünkü Barcelona maceramız tam da burada başladı. Üstelik geldiğimiz gün bizi çok güzel bir sürpriz karşıladı. Meydanda küçük bir gastronomi festivali düzenleniyordu. Şehrin farklı restoranları ve şefleri burada buluşmuş, ziyaretçilere Katalan mutfağının en sevilen lezzetlerini sunuyordu. Daha ilk dakikalarda yükselen yemek kokuları, canlı müzikler ve insanların enerjisi bize Barcelona'nın ne kadar yaşayan bir şehir olduğunu hissettirdi. Seyahatlerde en sevdiğim şeylerden biri de tam olarak bu. Bazen hiçbir plan yapmadığınız küçük bir detay seyahatin en unutulmaz anlarından biri oluyor. Barcelona'da bizi daha ilk günden böyle bir güzel sürprizle karşıladı. Şu an Plaça de Catalunya'dayız. Katalonya meydanındayız. Geçen festival alanından ayrıldıktan sonra kısa bir yürüyüşle Rampa de Catalunya'ya ulaşıyoruz. İsmi birbirine benzediği için birçok kişi burayı La Rampa ile karıştırıyor. Oysa aslında ikisi tamamen farklı caddeler. Rampa de Catalunya daha sakin bir atmosfere sahip. Şık kafeleri, restoranları ve ağaçlarla çevrili yürüyüş yolu sayesinde hem Barcelonalıların hem de turistlerin keyifle vakit geçirdiği yerlerden biri. Açıkçası bizim de Barcelona'da en çok vakit geçirdiğimiz bölgelerden biri burası oldu. Birkaç akşam yemeğimizi bu cadde üzerindeki restoranlarda yedik. Günün yorgunluğunu atıp sadece yürümek, etrafı izlemek ve şehrin temposunu hissetmek bile oldukça keyifliydi. Eğer Barcelona'da sadece turistik noktaları değil, günlük yaşamı da deneyimlemek istiyorsanız Rampa de Catalunya'ya mutlaka zaman ayırmanızı tavsiye ederim. Barcelona'dayız. Barcelona'yı keşfediyoruz. Şu ana kadar gayet güzel geçiyor. Ama tabii çocuklar, herkes çok yoruldu. Bu arada gol attılar. Şampiyonlar Ligi finali var şu an. Evet. Ciutat Comdat'ta yemek yemeye gidiyoruz. Bakalım orada da sıra oluyormuş. İnşallah çok beklemeyiz.
Barcelona'nın en güzel taraflarından biri de bu. İsterseniz bütün gün yürüyebilir, isterseniz güzel bir kafede mola verip şehrin ritmini izleyebilirsiniz. Sıradaki durağımız ise Antoni Gaudi'nin en dikkat çekici eserlerinden biri, Casa Milà. Karşınızda Antoni Gaudi'nin en dikkat çekici eserlerinden biri yükseliyor, Casa Milà. Ya da halk arasında bilinen adıyla La Pedrera. 1906 ile 1912 yılları arasında inşa edilen bu yapı, Gaudi'nin tamamladığı son sivil mimari eserlerden biri. İlk bakışta bile bu binanın alışılmışın dışında olduğunu fark ediyorsunuz. Çünkü burada neredeyse hiç düz çizgi yok. Dalgalı taş cepheler, kıvrımlı balkonlar ve doğadan ilham alan tasarım sayesinde bina sanki hareket ediyormuş hissi veriyor. Hatta Barcelonalılar bu sıra dışı görünümü nedeniyle yapıya La Pedrera yani taş ocağı adını vermiş. Aradan 100 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen hala modern görünmesi gerçekten etkileyici. Bence Gaudi'nin en büyük başarısı da tam olarak bu. Doğayı mimariye öyle ustalıkla taşımış ki eserleri yıllar geçse de eskimiyor. Casa Milà'nın hemen ardından yürüyüşümüze Passeig de Grècia boyunca devam ediyoruz. Burası Barcelona'nın en prestijli caddesi. Bir zamanlar şehrin en varlıklı ailelerinin yaşadığı bu cadde, bugün de lüks mağazalara, tarihi binalara ve modernist mimarinin en önemli örneklerine ev sahipliği yapıyor. Ama bana göre Passeig de Grècia'yı özel yapan sadece alışveriş değil. Yürürken bir tarafta 100 yıl aşkın geçmişe sahip binaları, diğer tarafta modern mağazaları görüyorsunuz. Sokak müzisyenleri, kafeler ve hiç bitmeyen insan hareketi de bu caddeye ayrı bir enerji katıyor. Barcelona'yı yürüyerek keşfetmeyi seviyorsanız burası mutlaka zaman ayırmanız gereken yerlerden biri.
Ve bu cadde üzerinde birkaç dakika daha yürüdüğünüzde şehrin belki de en ikonik yapısı karşınıza çıkıyor. İşte karşımızda Casa Batlló. Bana göre Barcelona'nın en etkileyici yapılarından biri. İlk bakışta bile sıradan bir bina olmadığını anlamak mümkün. Renkli seramikleri, organik formları ve dalgalı cephesiyle adeta yaşayan bir sanat eserini andırıyor. En dikkat çekici kısmı ise çatısı. Birçok kişi bu çatının Katalonya'nın koruyucu azizi, Saint Jordi efsanesindeki ejderhayı temsil ettiğine inanıyor. Çatı ejderhanın sırtını, kule ise onu alt eden mızrağı simgeliyor. Ama benim en çok dikkatimi çeken detay balkonları oldu. İlk bakışta sadece farklı tasarlanmış balkonlar gibi görünüyorlar. Ancak biraz dikkatli baktığınızda bunların aslında kafatasını andıracak şekilde tasarlandığını fark ediyorsunuz. Pencerelerin arasındaki ince sütunlar da kemikleri simgeliyor. Bu yüzden bina halk arasında zaman zaman kemikler evi olarak da anılıyor. Gaudi hiçbir zaman bu sembollerin anlamını açıkça doğrulamasa da bence Casa Batlló'yu bu kadar etkileyici yapan şey de tam olarak bu. Her baktığınızda yeni bir detay keşfediyor, farklı bir hikaye görüyorsunuz. Barcelona'ya yolunuz düşerse buranın önünde sadece fotoğraf çekip geçmeyin. Birkaç dakika durup binayı inceleyin. İnanın her baktığınızda daha önce fark etmediğiniz yeni bir ayrıntıyla karşılaşabilirsiniz. Hayır. Gaudi'nin izinin bir süreliğini geride bırakıyoruz. Bu kez rotamız Barcelona'nın daha sakin, daha yerel ve günlük yaşamın en güzel hissedildiği mahallelerinden biri, Gracia Mahallesi. Şehrin biraz dışına çıktığınızda bambaşka bir atmosfer sizi karşılıyor. İşte Gracia Mahallesi de tam olarak böyle bir yer. Bugün Barcelona'nın bir parçası olsa da Gracia uzun yıllar boyunca bağımsız bir kasaba olarak yaşamış. Belki de bu yüzden burada yürürken şehir merkezinden tamamen farklı bir hava hissediyorsunuz. Dar sokaklar, küçük meydanlar, mahalle kafeleri ve telaşsız bir yaşam. Burada insanlar sadece bir yerden bir yere gitmiyor. Oturuyor, sohbet ediyor, kahvesini içiyor ve hayatın tadını çıkarıyor. Açıkçası Gracia bana Barcelona'nın günlük yaşamını en iyi hissettiren yerlerden biri oldu. Eğer Barcelona'da turistik kalabalıklardan biraz uzaklaşıp şehrin gerçek ritmini görmek isterseniz Gracia'ya mutlaka zaman ayırın. Barcelona. Gracia'nın en sevilen noktalarından biri de Pleche de la Reina. Çevresindeki tarihi binalar, kafeler ve sakin atmosferiyle mahalle kültürünü en güzel yansıtan meydanlardan biri. Burada birkaç dakika oturup etrafı izlemek bile Barcelona'yı anlamak için yeterli. Bazen bir şehri tanımak, sadece müzeleri ve tarihi yapıları gezmekten değil, insanların günlük yaşamını izlemekten geçiyor. Evet. Hayır hayır. Son.
Ben de sizi çekeyim birazcık. Barcelona'da ziyaret ettiğimiz bir diğer önemli durak ise Casa Vicens oldu. Burası Antoni Gaudi'nin ilk büyük eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. 1883 yılında yapımına başlanan bu ev, Gaudi'nin ilerleyen yıllarda dünyaca ünlü olacak mimari anlayışının ilk izlerini taşıyor. Casa Baldo ve Casa Mina kadar popüler olmasa da bana göre en az onlar kadar etkileyici. Özellikle renkli seramikleri ve doğadan ilham alan detaylara dikkat çekiyor. Buraya baktığınızda aslında Gaudi'nin yıllar sonra tasarlayacağı eserlerin temelini görebiliyorsunuz. Belki de bu yüzden Casa Vicens'i görmek sadece güzel bir bina görmekten çok daha fazlası. Bir ustanın hikayesinin başladığı yeri görmek gibi. Barcelona'da gezerken en sevdiğim şeylerden biri de şu oldu. Bazen rotanızda olmayan bir yapı karşınıza çıkıyor ve sizi birkaç dakika durup hayranlıkla bakmaya zorluyor. İşte birazdan göreceğimiz yapı da bizim için tam olarak böyle bir keşifti. Barcelona'nın en ünlü caddesine geldik. Yaklaşık 1,2 kilometre uzunluğundaki La Rampa, Plaça de Catalunya'dan başlayıp limana kadar uzanıyor. Sokak sanatçıları, kafeleri, çiçek tezgahları ve günün her saati hiç eksilmeyen kalabalığıyla burası şehrin en hareketli noktalarından biri. Biz geldiğimiz dönemde caddenin bazı bölümlerinde yenileme çalışmaları devam ediyordu. Buna rağmen La Rampa'nın enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini söyleyemiyorum. Barcelona'ya gelen hemen herkesin yolu en az bir kez buradan geçiyor. Ama burada küçük bir tavsiye vermek istiyorum. La Rampa aynı zamanda yan kesicilik olaylarının en sık yaşandığı bölgelerden biri olarak biliniyor. Özellikle telefonunuzu, cüzdanınızı ve çantanızı kalabalık içinde göz önünde bulundurmamaya özen gösterin. Bir başka tavsiyem ise yemek konusunda. La Rampa üzerindeki birçok restoran tamamen turistlere hitap ediyor. Bu yüzden hem fiyatlar biraz daha yüksek olabiliyor hem de kalite her zaman beklentiyi karşılamayabiliyor. Eğer vaktiniz varsa birkaç sokak içeri girerek ya da Rampa de Catalunya gibi bölgeleri tercih ederek çok daha güzel restoranlar keşfedebilirsiniz. Yine de Barcelona'nın atmosferini hissetmek istiyorsanız La Rampa mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. La Rampa'nın hareketli atmosferinden kısa bir yürüyüşle bu kez çok farklı bir yapının önüne geliyoruz. Palau de la Musica Catalana. Açıkçası burası gezi planımızın merkezinde değildi. Ama dış cephesini görünce birkaç dakika durup hayran kalmamak gerçekten mümkün olmadı.
Barcelona'nın en meşhur pazarlarından biri olan La Boquería'dayız. Burası sadece bir pazar değil, aynı zamanda Barcelona'nın mutfak kültürünü yakından tanıyabileceğiniz en özel noktalardan biri. İçeri girdiğiniz anda rengarenk meyveler, taptaze deniz ürünleri, İspanya'nın meşhur jambonları, peynirler ve birbirinden farklı lezzetler sizi karşılıyor. Biz de burada kısa bir mola verip tezgahları gezdik. Gerçekten her köşede iştah açan farklı bir lezzet görmek mümkün. Eğer yolunuz buraya düşerse mümkünse sabah saatlerinde gelmenizi tavsiye ederim. Hem pazar daha sakin oluyor hem de ürünleri en taze halinde görebiliyorsunuz. Bir tavsiye daha vereyim. Pazarın girişindeki tezgahlar genellikle turistlerin en çok ilgi gösterdiği noktalar. Biraz daha içeriye doğru ilerlediğinizde hem daha fazla çeşit hem de zaman zaman daha uygun fiyatlarla karşılaşabilirsiniz. Param var mı? Şunları al. Ve artık Barcelona şehir merkezindeki yürüyüşümüzün son durağına geldik. Burası Christopher Columbus anıtı. 1888 yılında düzenlenen Barcelona Dünya Fuarı için inşa edilen bu anıt, bugün şehrin en önemli simgelerinden biri. Yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki anıtın zirvesinde Christoph Kolomb heykeli bulunuyor. Anıtın bulunduğu nokta aynı zamanda Eskişehir ile liman bölgesini birbirine bağlayan önemli bir geçiş noktası. Biz de Barcelona'nın kalbindeki yürüyüşümüzü tam burada noktalıyoruz. Arkamızda tarihi caddeler ve meydanlar, önümüzde ise Akdeniz'in masmavi manzarası uzanıyor. Ama Barcelona hikayemiz henüz bitmedi. Bir sonraki bölümde rotamızı sahile çeviriyoruz. Barcelona'nın hareketli plajları, marinalar, Akdeniz kıyısındaki yürüyüş yolları ve denizle iç içe bambaşka bir Barcelona bizi bekliyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu destek yeni rotalar ve yeni hikayeler üretmem için bana büyük motivasyon sağlıyor. Ben Alperen. Yeni bir hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.